Tekrardan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik, çok lezzetli, hamur yoğurma derdi olmadan kısa sürede hazırlayabileceğiniz muhteşem bir börek tarifi vermek istiyorum. Tarifimize hiç bekletmeden direkt başlayalım. Evet, 4 adet ince pırasam var. Yeşil kısımlarını güzel bir şekilde yıkadım. Çok ince olacak şekilde doğrayalım. Evet, bu tarifi uygularken mutlaka ince pırasa kullanılmalıdır. Kalın kullanırsak pırasada çiğ kalma olasılığı olabilir. Hamuru için 2 adet yumurtayı uygun bir kaba kırarak alalım. Yarım su bardağı su ilavesi yapalım. 2 su bardağı su. 2 su bardağı un. Yarım paket kabartma tozu ekleyelim. 1,5 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapalım. Evet, tüm malzemeyi pürüzsüz olana kadar mikser yardımıyla karıştıralım. Evet, hamurumuz hazır. Üzerine doğramış olduğumuz ince pırasaları ekleyelim. Evet, kıvamı biraz koyu geldiği için 1 su bardağı daha su ekledim. Toplamda 3 su bardağı su kullanmış olduk. Evet, gördüğünüz gibi yumuşak, akışkan bir hamur olmalı. İç harcı için bir tutam maydanozum var. İnce olacak şekilde doğrayalım. Evet, beyaz peynirim ve kaşar peynirim var. Rendeleyerek maydanozun üzerine alalım ve tüm malzemeyi tekrardan karıştıralım. İç harcımız artık hazır. Önceden ısıttığımız krep tavasına bir damla sıvı yağ ekleyelim ve peçete yardımıyla yağı silelim. Hamuru dökmeden önce karıştıralım. 2 kepçe olacak şekilde tavaya dökerek her tarafına eşit bir şekilde yayalım. Evet, orta ateşte kontrollü bir şekilde pişirelim. Üzeri kuruyup kenarlarından kalkmaya başlayınca tavamızı bir sallayalım. Hemen ters çevirmeyelim. Evet, bu şekilde yapışmamalı. Ters çevirelim ve diğer tarafını da pişirmeye bırakalım. Kontrollü bir şekilde pişirmeye devam edelim. Evet, piştiğine emin olduktan sonra hamurun yarısına kadar hazırlamış olduğumuz iç harçtan koyalım. Ve kapatalım. Arkalı önlü olacak şekilde pişirmeye devam edelim. Evet, iki tarafı da kurutarak pişirmeye devam edelim. Bu aşamada hiçbir yağ kullanmıyoruz. Pişen böreğimizi servis tabağına alalım. Evet, diğer pişirmelerde aynı peçeteyi kullanarak tavamızı yağlayabiliriz. Ve her hamuru döktüğümüzde
Mutlaka kepçeyle karıştıralım. Daha sonra hamurumuzu tavaya dökelim. Evet, aynı yöntemle pişirmeye devam edelim. Videomu bu kısma kadar izlediyseniz yorum kısmına herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmak için sevinirim. Gerçekten çok lezzetli ve pratik oluyor. Mutlaka bu tarifi denemenizi tavsiye ederim. Dilerseniz bir kısmını sade olarak da yapabilirsiniz, peynir kullanmadan. Sade olarak yapacaklarınızı biraz daha fazla kurutarak pişirmenizi tavsiye ederim. Evet, gördüğünüz gibi kabarmaya başlıyor kenarlarından. Hemen tavanın üzerinden almıyorum. İyicene kuruduktan sonra servis tabağına alarak diğerlerini pişirmeye geçiyorum. Kalan hamurları da küçük porsiyonlu krepler halinde pişirebilirsiniz. Evet, ben bir kısmını da bu şekilde pişirmeye devam ediyorum. Bu şekilde de yemesi gayet kolay oluyor. Evet, böreklerimin hepsi hazır. Gördüğünüz gibi 3 farklı pişirme tekniği ile sizlere kolay, pratik bir börek tarifi verdim. Bir tanesini bölerek işini de yakından göstermek istiyorum. Gerçekten çok lezzetli oldu. Dilerseniz sade krepleri rulo şekilde ikramı hazırlayabilirsiniz. Veya aralarına istediğiniz malzemeyi sürerek tüketebilirsiniz. Deneyecek olanlara şimdiden kolaylıklar dilerim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Daha farklı tarifler için bunları da izlemeyi unutmayınız. Afiyet şifa olsun herkese.